Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için cevizli kadayıf yapacağım. Hemen başlıyorum. 350 gram çiğ kadayıf kullanacağım. Öncelikle kadayıfları bu şekilde birbirinden ayırıyorum, parçalıyorum. Mümkün olduğunca açacağız kadayıfları. Biraz açtıktan sonra kolaylık olsun diye mutfak makasıyla bu şekilde kesebiliriz. Mümkün olduğunca ufak ufak birbirinden ayırmamız gerekiyor. İsterseniz elinizle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ufak ufak kestim ve 200 gram tereyağı eritip kadayıfların üzerine aldım. Yine bu tereyağı ve kadayıfı birbirine karıştırıp iyice elimle parçalamaya, karıştırmaya devam edeceğim. Tereyağını kadayıfa çok iyi yedirmeliyiz. Yağını ne kadar bol birbirine yedirip hazırlarsak kadayıf hamur olmayacaktır ve çok daha lezzetli olacaktır. Tereyağı değil de margarin de kullanabilirsiniz ama tereyağı ile gerçekten daha da lezzetli oluyor. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra kadayıfı böyle ikiye ayırıyorum. Çünkü tepsimizin tabanına yerleştirip araya ceviz koyacağım. Diğer yarısını da üzerine döşeyeceğim. Ben bu künefe tepsisini kullanacağım. Normalde tuzsuz peynirle künefe yapıyoruz biz bu tepside. Ama kadayıfı da bunda yapıyorum. Eğer bu tarz bir tepsiniz yoksa normal fırın tepsinize ya da borcamınıza yapabilirsiniz. Bir parça tereyağlı tepsiyi bolca yağladım. Yağla karıştırdığım kadayıfları tepsinin tabanına döşüyorum. Kalın olmayacak, biraz ince olacak. 350 gram kadayıfın hepsini kullanacağım. Daha fazla kadayıfla çok kalın olacaktır. Özelliğini kaybetmesini istemiyorum. Şimdi kadayıfı elimizle düzeltiyoruz. Bir bardak yardımıyla bastırarak tüm boşlukları kapatıyoruz. Pekmez kullanmıyorum ben bugün. Bu tepsilerde biz ocak üstünde künefe ve kadayıf yapıyoruz ama bugün sizler için daha kolay olması için fırında yapacağım. 150-200 gram kadar çekilmiş ceviz kullanacağım. Tamamen üzerini kapatacağım. Arzu ederseniz ceviz yerine Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Miktarı çoğaltıp azaltmak size kalmış ama iç malzemesine ne kadar bol olursa o kadar güzel olur kadayıf. Tamamen cevizle kapattıktan sonra kalan kadayıfları cevizlerin üzerine kapatıp tepsiye yerleştiriyorum. Elimizle düzeltip bastırıyoruz. Bu arada fırın alt üst ayarda 200 dereceye ayarlanmış olmalı.
Sıcak fırına göndereceğiz çünkü. Bir boy büyük tepsi ile kadayıfın üstüne baskı uyguluyorum. Artık fırına gönderiyorum. 30 dakika piştikten sonra çıkaracağım. Ama bu arada şerbete geçelim istiyorum. Tencereye 2 su bardağı suyu alalım. Üzerine 2 bardak şekeri ekleyip bir dilim limon atacağım. Fırından kadayıfın çıkmasına yakın altını kapatacağım. Yoğun bir şerbet olacak. Tam kıvamında ve sıcak sıcak kadayıfın üzerine gezdireceğim. 30 dakika sonra tepsiyi çıkardım. Diğer tepsinin alt tarafı ile alt üst yapıp çeviriyorum. Alt üst kızarsın istiyorum. İsterseniz tek taraflı pişirip alabilir ve şerbetini ilave edebilirsiniz. Daha da nar gibi kızarmasını istediğim için ben tekrar fırına göndereceğim. Gördüğünüz gibi kalıp halinde çıktı, hiç dağılmadı. Şimdi tekrar fırına gönderiyorum. 5-10 dakika sonra alıyorum. Pekmez sürmeden çok güzel bir şekilde kızarmış oldu. Fırından aldım. Çıkar çıkmaz sıcak olan şerbeti kadayıfın üzerine gezdiriyorum. Bütün şerbeti her tarafına gezdireceğim. Şerbet tam gelecek. Kesinlikle şerbetten artan olmayacak. Tamamen tam ölçülü bir kadayıf tarifi hanımlar. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz şerbetli bir tatlı. Yarım saat kadar dinlendirdikten sonra kesip servis yapacağım. Sakın ben yapamam diye düşünmeyin. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Antep fıstığıyla biraz süsleyip dilimleyeceğim ve servis tabağına alacağım. Ben biraz büyük porsiyonlar halinde dilimliyorum. İsterseniz siz daha küçük porsiyonluklar halinde hazırlayabilirsiniz. Misafirleriniz için kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Mutfağı seven tüm hanımların rahatlıkla yapıp keyifle tüm misafirleriyle ve sevdikleriyle yiyebileceği bir şerbetli cevizli kadayıf yaptık. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayalım. Küçücük bir yorum ve beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi porsiyonları küçültebilirsiniz. Ben şimdi tabağa alıp size yakından da göstermek istiyorum. İnceliğini görüyorsunuz hanımlar. Kesinlikle hamurlaşmayan ve kalın olmayan çıtır çıtır cevizli kadayıf yaptık. Tepside de şerbetin hiç kalmadığını görüyorsunuz. Şimdiden deneyen herkesin eline emeğine sağlık.
Hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.